arkadaşlar, ben Jojo. Geçen gün oturdum ve bugüne kadar gelen çizim isteklerinin hepsine bir kere daha baktım. Unuttuğumuz, atladığımız bir şey var mı diye. Ve neredeyse herkesin çok istediği ve benim de daha önce çizmediğim bir çizim var. Orman çizimi. Açıkçası düşününce biraz zor gelmişti. Ama sonra dedim ki hadi Jojo, madem arkadaşlarım bu kadar çok istiyor, dene bakalım. Eğer çizebilirsem sizin de çok mutlu olacağınızı düşünerek hemen çizmeye başlıyorum. Üstelik öyle herkesin çizdiği, uzaktan görünen ve sadece ağaçların olduğu bir orman çizmek yerine ormanın içini çizelim dedim. Ne dersiniz? Hadi kağıt ve kalemlerinizi hazırlayın ve siz de bana eşlik edin. İlk olarak kağıdımın sol tarafının üst noktasından aşağıya doğru hafif dalgalı bir çizgi başlatıyorum. Bu birinci ağaç gövdemiz olacak. Kök bölümüne doğru geldikçe sola doğru genişleyerek çizgiyi kağıdın en altında sonlandırıyorum. Bu en yakındaki ağaç. Şimdi bir ağaç daha yapalım. Bu da sağ tarafta olsun. Ama bu ağacın toprağa giren köklerini de görelim. Yine aynı şekilde aşağıya doğru indirdiğimiz çizgiyi bu defa biraz daha erken bitirelim. Sonra da sola doğru kök çıkartarak tamamlayalım. İşte böyle. Kökler toprağa yayıldığı için ağaç dipleri genişleyerek toprağa giriyor. Bu arada çizgileri düz yapmak için uğraşmaya gerek yok. Böyle dalgalı çizgilerle daha doğal görünecektir ağacımız. Bu yüzden resim çizerken cetvel kullanmaya gerek yok. Şu ilk çizdiğimiz ağacın gövdesine bir oval çizerek bir tane de ağaç kovuğu yapmak istiyorum. Belki bir sincap ya da başka bir küçük canlının yuvası olur. Biliyorsunuz ormanda birçok hayvan yaşıyor. Yani ormanlar birçok canlının evidir. Bu yüzden ormanları korumak çok önemlidir. Şimdi bu ovalin içini de siyah kalemimle boyayayım ki tam olsun. Şimdi büyük bir yay çizeceğim. Bu ormandaki patika yolun sınırı olacak. Bu yol çok önemli. Bütün resmimizi bu yolun çevresine yapacağız. Soldaki ağacın alt bölümünden başlayan ve sağdaki ağacın tam ortasına kadar devam eden bir yay yapalım. Sonra da sağdaki ağacın köklerinin önünden başlayan ve ilk çizdiğimiz yaya kadar yaklaşan bir yay daha yapalım. Bakın, ortadaki yolu görebiliyor musunuz? Kırmızı başlıklı kızın yürüdüğü orman yolu bu olabilir. Şimdi buraya dikkat. Kağıdımızın üst bölümünde biraz boşluk bırakıp diğer ağaçların gövdesi olması için alt tarafı eğimli biten çizgiler çizeceğim. Evet, bu ilk çizgi. Alt tarafı sağa kıvrık olsun. Şimdi bundan sonra bir sola bir sağa ikişer çizgiyle birkaç tane farklı gövde oluşturacağız. İşte bakın böyle. Bunlar gövdenin sağ ve sol çizgileri. Aşağıdaki kıvrım da köklerin geleceği yer. Bu Jojo yine bize neler çizdiriyor dediğinizi duyar gibiyim. Sabır olun, bence çok güzel olacak. Ha, bu arada çizgileri farklı büyüklüklerde yapınca ormandaki ağaçlar gibi dağınık duran ağaçlar yapmış oluruz. Şimdi bu ağaçların yapraklı bölümlerini çizelim. İlk çizdiğimiz gövde çizgisinin üst bölümünden ard arda yaylar ve yarım ovaller yaparak yapraklı alanlar oluşturalım. Tabii ki yaprakların tümü kağıda sığmayabilir. Önemli olan bu ağaçların birbirinin önünde ya da arkasındaymış gibi görünmesi. Bunun için de bu çizgileri yaparken çok dikkatli yapın, olur mu? Nasıl ama? Ağaçlar ortaya çıkmaya başladı, öyle değil mi? O zaman şimdi de ağaçların arasındaki çalıları yapalım. Aslında aynı bulut çizimi gibi düşünebilirsiniz çalıları. Gövdelerin aralarına dikkatle yerleştirelim bu çalıları. Kimi yarım olsun, kimi tam olsun. Hatta bir bölümü gövdenin arkasında gibi görünür böylece. Sonra da ağaçların çatal şeklindeki dallarını ekleyelim. Boyadığımız zaman çok güzel görüneceğini düşünüyorum. Umarım yanılmam. Biraz uğraştırıcı bir resim ama bittiğinde iyi ki yaptık diyeceksiniz. Daha önce çizdiğimiz hayvanlardan bir iki tanesini de bu ormana ekleyebilirsiniz bence. Harika bir çizim olur. Neyse ama önce şu ormanı bitirelim. Ha, bir de şu gövdelerden birine ağaç kovuğundan bir tane daha yapalım. İşte böyle. Şimdi biraz daha detaylara geçelim. Patika yolun kenarına biraz bitki eklesek iyi olur. Mesela şuraya. Hatta üzerine çiçek eklemek için birkaç minik daire de yapabiliriz. Daha küçük bir bitki de yapalım. Sonra da yaylar kullanarak birkaç uzun ot ve belki de bir iki mantar çizebiliriz. Biliyorsunuz daha önce mantar da çizmiştik. Hatırlamak isterseniz tekrar izleyebilirsiniz. Bu çizdiğimiz resmin derinlikli bir çizim olmasını istiyorum. Bu mantarlar uzakta olduğu için küçük. Ama yakına, şuraya da çizelim bir tane. Bu da biraz daha büyük bir mantar olsun. İşte bakın böyle. Üzerindeki benekleri de unutmayalım. Dairelerle onları da ekleyelim. Evet, şimdi önemli bir bölüme daha geldik. Ağaçların kökleri. Her bir ağacın gövdesinin alt açıklığına yaylar çizerek köklerini belirgin hale getiriyoruz. Bakın, tıpkı zikzak çizer gibi yapabilirsiniz bunları. Birkaç tane yaptıktan sonra daha kolay gelecek. Bir tane unuttuk, onu da yapalım. İşte tamam. Evet, şimdi şu çiçekleri tamamlayalım. Minik dairelerin çevresine birkaç tane oval çizerek çiçeklerimizi kolayca oluşturabiliriz. Bu küçük detaylarda özgür olun. İstediğiniz gibi değiştirin. Mesela yolun kenarında kendi başına açmış bir çiçek yapabilirsiniz. Bir yay ve bir ovalle bu çiçeklerden istediğiniz kadar çizip çevreyi süsleyebilirsiniz. Mesela bir tane de yolun bu tarafına ekleyelim. Ama bu çiçeği yapraklarda yapalım. Burası bizim kendi ormanımız. İstediğimiz her şeyi yapabiliriz.
kıvrımlı çizgilerle birkaç yabani ot ve yaprak da eklersek iyice zenginleşir ormanımız. Özellikle ağaç köklerine yakın yerlerde böyle otlardan çok olur. Ha, ağaç demişken ağacın üzerine de şimdi değişik bir şey yapacağım. Burayı dikkatle izleyin. Bu ağaç gövdelerini sadece tek renkle boyamak yerine ağaç kabuğunun dokusu olsun diye ince dalgalı çizgileri yukarıdan köküne kadar devam ettireceğim. Böylece yakındaki ağaçlar daha detaylı görünecek. Bu çizgileri çizerken elinizi çok sıkmayın. Rahat bırakın. Kalem kendi kendine dans etsin. Hadi şimdi soldaki ağacın gövdesine de aynı işlemi yapalım. Çizgiyi kovuğun çevresinden dolaştırırsanız daha iyi olur. Bakın, bu tip çizgiler hep doğallık veriyor resmimize. Bu ağaçlar kim bilir ne kadar yüksektir. Bu kadar kalın gövdeleri olduğuna göre bayağı yaşlı ağaçlar olmalı. Bu ormanda kamp yapmak ya da piknik yapmak çok eğlenceli olurdu. Neyse ki tatil yaklaşıyor. Belki arkadaşlarımla birlikte bir orman gezisine gidebilirim. Belki sizin için de bu orman gezisini bir videoya dönüştürürüm. Ne dersiniz? Tabii ki siz isterseniz. Evet, şimdi de bu orman yolundaki taş ve minik toprak parçalarını çizelim. Büyüklü küçüklü daireler ve ovalleri gelişigüzel çiziyorum. Boyamaya geçmek için sabırsızlanıyorum. Ama biraz da endişeleniyorum. Umarım boya kalemlerim bitmez. Çünkü bu gerçekten büyük bir resim oldu. Neyse, onu da o zaman düşünürüz. Şuraya bir bitki daha çizmek istiyorum. Böyle uzun yapraklı bir bitki olsun bu. Hatta yanından bir de çiçek açmış olsun. Ne dersiniz? Tamam gibi, öyle değil mi? Ben bir iki ufak ekleme daha yapacağım. Şu ağaçların arasındaki boşluklara biraz daha çalı eklemek istiyorum. Hatta şu geniş boşluğa ağaç da ekleyebiliriz. Evet, sadece 2 dalgalı çizgi eklesek bile artık orada bir ağaç daha varmış gibi görünecek. Oho, bana kalırsa bu resim hiç bitmeyecek. Hadi artık boyamaya geçelim. İlk olarak kahverengi kalemimi alıyorum ve soldaki bize en yakın ağacı boyuyorum. Tüh bak, keşke bu resmi sulu boyayla boyasaydım. Siz isterseniz öyle yapabilirsiniz. Geniş alanları boyarken sulu boya veya pastel boya bence daha kolay oluyor. Gerçi sulu boyanın da başka zorlukları var. Neyse, ama birçok ağaç gövdesi çizdik. Bunların çoğunu kahverengiyle boyamak istiyorum. Yerdeki taş ve minik kayaları da bence bu renkle boyayabiliriz. Sonra da diğer ağaç gövdelerini boyamak için turuncu kalemimi alıyorum. Bu arada arkadaşlar, ormanlara gittiğinizde lütfen çok dikkatli olun. Özellikle kamp ateşi ve mangal yakanlar varsa onları mutlaka uyarın. Çünkü bazı insanlar bu ateşleri söndürmüyorlar ve daha sonra büyük orman yangınları oluşuyor. Ormanda yaşayan tüm canlılar da bundan çok etkileniyor. Ayrıca biliyorsunuz, sadece orman hayvanları için değil, ağaçlar hepimiz için çok önemli. Soluduğumuz havayı onlar temizliyor. Neyse, hepinizin bu konuda çok dikkatli olacağına eminim. Eyvah! Sanırım bu kalemin boyası yine bitecek. Çok bastırmam gerekiyor. Şu hale bakın. Tüh, ama neyse. Yavaş da olsa bastırınca biraz boyayabiliyor. Bir saniye. Arkadaşlarımdan Zeynep'in mektubundan çıkan bir turuncu boya kalemi vardı. Kendi keçeli kalemini bana göndermişti. O kalemi kullanabilirim. Bu arada benim turuncu kalemim de biraz dinlensin. Belki sonra yeniden boya. Teşekkürler Zeynep. Sayende bu ağacın gövdesini tamamladık sayılır. Ama bu kalem de bitiyor olamaz. Neden böyle oldu bu resimde hiç anlamıyorum. Sanırım şanssızlık. Neyse o zaman. Şimdi de sarı kalemimi alacağım ve arada kalan beyazlıkların üzerinden sarı kalemimle biraz boyayacağım. İşte böyle bakın. Bence böyle kurtarabiliriz. Şimdi turuncu kalemimi tekrar denemem lazım. Çünkü diğer ağaçların gövdelerini de boyamam gerekiyor. Lütfen boyasın, lütfen boyasın. Evet, işte bu. Biten kalemleri dinlendirmek kesinlikle işe yarıyor. Sanırım bu kalemler de bizim gibi. Yorulduktan sonra biraz dinlenince bizim gibi kendine geliyor. Evet, bastırıyorum ama yine de boyadı. O zaman şimdi de yeşil kalemimi alıyorum ve ağaçların yapraklarını ve burada yeşil renkte olmasını istediğim her şeyi yeşile boyuyorum. Elinizde farklı renk tonlarında yeşil kalem varsa ağaç yapraklarını boyarken farklı farklı yapabilirsiniz. Resminize iyice derinlik katmış olursunuz. Ben bütün çalıları ve yaprakları aynı yeşille boyayacağım. Bu arada sizin çizeceğiniz orman resminin bundan çok daha güzel olacağına eminim. Merakla bana göndermenizi bekleyeceğim. Şimdi resmimizde kendinden oluşan bir şey var. Bir dere. Onu şu an görebiliyor musunuz? Onu ortaya çıkarmak için mavi kalemimi alıyorum ve şu ağaçların arkasından şırıl şırıl akan bir dere gibi görünmesi için şuraları maviye boyuyorum. Tabii böyle düşünmek sizin hayal gücünüzde kalmış. Eminim bazılarınız orada dere değil gökyüzü var diyebilirsiniz. Bir saniye. Aklıma eski kalemlerim geldi. Onların arasında açık yeşil vardı. Eğer hala bozulmamış ve boyaları kurumamışsa belki de zemini açık yeşil renge boyamama yardım olur. Gerçi uçları da ince ama ne yapalım? Elimden geleni yapacağım. Evet, boyuyor, yaşasın. Burada dikkat etmem gereken hep aynı yönde boyamak. Aslında buna hep dikkat etmeye çalışıyorum. Ama arada bir unuttuğumda oluyor. İnce uçlu keçeli kalemlerde boyama yapmak biraz daha zor. Ama yine de açık yeşil renk bulduğum için kendimi şu anda çok şanslı hissediyorum. Bu resimden sonra şöyle gözümün önünde dursun da bu kalemleri arada sırada kullanabilirim bence. Bunca zamandır nasıl aklıma gelmedi bu kalemler hiç bilmiyorum. Bir de aynı kalemin biraz daha koyu renklisi var. Onun da boyası bitmediyse ince ucu sayesinde yerden çıkan çimenler yapmak için kullanabilirim. Bu çimenleri de minik yaylar çizerek oluşturacağım.
Oo harika, bu kalem de bitmemiş. Yukarı doğru minik hareketlerle birçok çimen çizelim. Bu minik detaylar resmimizi güzelleştirecek. Bundan emin olun. Bakın çok güzel oluyor. Şimdi de pembe kalemimi alacağım ve çiçekleri pembe renkle boyayacağım. Siz isterseniz renk renkle yapabilirsiniz. Ama nedense bugün canım böyle istiyor. Ben hepsini pembe yapacağım. Ya da tamam. Bir iki tanesini de kırmızı renge boyayalım. Ama önce kırmızı kalemimi alayım ve önce mantarları boyayayım. Her an bu kalem de bitebilir. Sonra mantarları da boyayamam. Daha önce mantar çizmiştik. Ay pardon, bunu söylemiştim değil mi? Evet, mantarların alt bölümünde sarı renkle boyamak istiyorum. Ayrıca bu sarı rengi orman yolunu boyamak için de kullanabilirim. Aslında bu yolu turuncu yapacaktım. Ama turuncu kalemimi daha fazla zorlamak istemiyorum. Gerçi baksanıza, sarı kalemim de pek iyi durumda değil. Bu da biterse tam olacak yani. Arkadaşlar, size bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz benim Jojo isminde ikinci bir kanalım daha var. Yaz tatilinde o kanalda güzel resimler çizmek istiyorum. Belki canlı yayın bile yaparız. Bu konudaki fikirlerinizi de lütfen bana yazın. Son olarak da kahverengi kalemimi alacağım ve hem ağaçların hem de zeminin üstüne biraz doku olması için minik çizgiler yaparak hafifçe boyayacağım. Arkadaşlar, hepinize videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım siz de bu çizimi yaparken çok eğlenirsiniz. Videomu sevdiyseniz beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ve kendinize çok iyi bakın. Ha bu arada kanalımızda neredeyse tüm orman hayvanları var. Onları da bu resmin içine eklemek için diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın. Hoşça kalın.